Maxine bir üçlemenin son filmi. İlk filmde işlenen cinayetlerden tek sağ kurtulan Maxine Hollywood'a gelir. Hollywood'da yetişkin filmlere oyunculuğundan daha ciddi filmlere geçiş yapmak umudu vardır. Ama 1979'daki katliamın izlerini süren bir seri katil onun peşini bırakmamaktadır. Ve çevresindeki kadınlar vahşi biçimde birer birer öldürülmeye başlar. Maxine, ünlü bir kadın yönetmenin yöneteceği bir korku devam filminde başrolü kapar. Ama katil de Maxine'in çevresindeki çemberi giderek dağıtmaktadır. Çok film seyreden biri olarak Maxine beni bu üçleme içerisinde en az etkileyen film oldu. Ama korku sinemasına düşkün genç kuşakların bu filmi özellikle seyretmelerini tavsiye ediyorum. Anne ve iki kızına sinema çıkışında bir teklif geliyor. Annenin büyük ve güzel kızına göz koymuş genç adam onları ertesi gün Cinecitta'daki figüran seçmelerine davet ediyor. Anne iki kızını stüdyoya götürüyor ve orada seçmelere giriyorlar. Seçmeler sonucunda büyük kız filmde yer alırken küçük kız bir inadı yüzünden eleniyor. Ve o da stüdyoda biraz amaçsızca dolaşmaya başlıyor. Ve olaylar 24 saatte öyle gelişiyor ki küçük kız Mimosa sinema büyüsünün içinde yer alırken aynı zamanda beyaz perdede görüp hayran olduğu ünlülerle tanışma fırsatı buluyor. Ama diğer taraftan da sinema dünyasının arka yüzündeki büyüyü bozan çürümüşlüklere ve yozlaşmalara çok yakından tanık oluyor. Son derece ilginç bir film. Bu hafta başka sinema salonlarında gösterimde. Karısından ayrıldıktan sonra Berlin'de bir üniversitede çalışmaya gelen Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe'nun kızı geldikten sonra ikisinin birlikte bir tarikat yapılanmasının içerisine sinsice çekilmeleriyle ilgili. Bir tarikatın üyelerinin toplu intiharı vakasına gözlemci olarak çağrılan Ben, kızıyla olan ilişkisini dengede tutmaya çalışmaktadır. Fakat kızının duygusal boşluklarından yararlanmaya çalışan genç bir adam, mensubu olduğu tarikata kızı da götürür. Yaklaşık filmin ilk bir saatinde sinsice uygulanan bir plan var. Fazlaca gevezelik de var ve son yarım saatte film müthiş bir ivme kazanıyor ve ben kendi adıma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Tabii ki Tarikat genel olarak baktığınızda çok sarsıcı bir film değil. Bu sinsi tehlikeye dikkat çekmesi açısından önemli.